Efendim herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. 2000'li yıllarda başlayan teknoloji devrimi günümüz itibariyle inanılmaz bir yere gelmiş durumda. Artık pek çoğumuz eskiye nazaran çok daha fazla işi daha kısa sürede halledebilir olduk. Fakat iş bitirme süremiz teknoloji sayesinde inanılmaz hızlansa da çalışma saatlerimiz hiç azalmadı ve azalmaktan çok artmaya başladı. National Geographic dergisinin yapmış olduğu çalışma saatlerinin bizlerde ne gibi değişimlere yol açtığıyla alakalı bir araştırma okudum ve çok ilgimi çekti. Bu yayında da bu araştırmayı sizler için derledim. İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Aslında yakın geçmişte mesai yapmak ve uzun süreler çalışmak hali hazırda var olan bir şeydi. Amerika'da 1800'lü yıllarda haftalık ortalama 70 saat çalışılıyormuş. Çalışma süresi de çok uzun yıllar bir standarda oturtulamamış. 1890'lara gelindiğinde bu süre 60 saatlere inmiş. Ancak halen bununla alakalı bir yasa oluşmadığından bir eyalette haftada 70-80 saat çalışırken diğer bir eyalette insanlar 50 ile 60 saat arasında çalışıyormuş. 25 Haziran 1938'de büyük buhranın yaşandığı dönemlerde Başkan Franklin Roosevelt ulusal askeri ücreti zorunlu kılan, çocuk işçiliğine son veren ve fazla mesai ücretine ilişkin özel bir düzenleme getirmiş ve buna da adil çalışma standardı yasası olarak isimlendirilmiş bu ve imzalanmış. Avrupa'da ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra endüstri devrimi yaşanırken haftalık 40 saat çalışma yasası pek çok ülke tarafından kabul edilmiş. Bizim ülkemizde ise 1936 tarihli iş yasası ile ilk defa çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlenmiş. 2003 tarihli ve hatta yürürlükte olan yasaya göre de Türkiye'de haftalık çalışma saati süresi 45 saat olarak belirlenmiş. Peki çok çalışınca bize neler oluyor? Gelin bir de buna göz atalım. Ofiste uzun saatler çalışıyorsanız aşırı çalışmanın sağlığınız üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini halihazırda biliyorsunuzdur. Neredeyse tüm dünya aşırı çalışmanın insanlara geri dönüşü olmayan zararlar verdiğinin farkında. Ancak 4 günlük bir çalışma haftasına geçmenin zamanı gelip gelmediği konusu hala tartışılırken ve bununla alakalı oldukça az sayıda firma ve yine oldukça az sayıda ülke kabul etmiş durumda olmasına rağmen eminim bu yayını dinleyenlerin pek çoğu haftada 4 günden çok daha fazla çalışıyordur. Haftada 4 güne geçilsin geçilmesin tartışmaları bir yandan devam ederken pek çok firma bunun tam aksi yönde ilerlemeye devam ediyor. Sınır komşumuz Yunanistan geçtiğimiz Temmuz ayında bazı işverenlerin 6 günlük bir çalışma haftasını zorunlu kılmasına izin veren bir yasa çıkardı. Öte yandan Samsung firması yönetici pozisyonunda çalışan bireylerin haftada 6 gün çalışmasını zorunlu hale getirdi. Yüz binlerce hatta belki de milyonlarca insanın maruz kaldığı bu uzun çalışma saatleri ne gibi etkileri ortaya çıkarıyor? Gelin bir de bu araştırmaya göz atalım. 2021'de Dünya Sağlık Örgütü tam da bununla alakalı bir rapor yayınladı. Bu raporda haftada 55 saatten fazla olarak tanımlanan uzun çalışma saati 2016 yılında felç ve kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına ve bundan kaynaklanan 745 bin ölüme sebep olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakam 2000'li yıllardan bu yana %29'luk bir artışın olduğu anlamına geliyor. Fransa'da yapılan başka bir araştırma ise haftalık 40 saatlik çalışmanın dahi insanlara fiziksel ve psikolojik zararlar verdiğini keşfetmiş. Aşırı çalışmanın sağlık üzerindeki etkileri hem doğrudan hem de dolaylı şekilde oluşabiliyormuş. İş yerinde özellikle strese maruz kaldığınızda ki stressiz bir iş bulmak ya da iş yapmak bugünlerde artık çok zor. Bu kan şekerinde değişikliğe sebep oluyormuş ve haliyle bu da kortizol miktarını yükseltiyor
ve bağışıklık sistemimiz bundan çok olumsuz etkileniyormuş. Eğer ki bu tarz streslere uzun süreler maruz kalırsanız yüksek tansiyon, baş ağrısı, endişe, depresyon, sindirim sorunları, kalp hastalıkları, kalp krizi, felç veya uyku bozukluğu gibi daha onlarca farklı hastalığın oluşmasına sebep olabiliyormuş. Aslında bu araştırmada benim en ilginç bulduğum bölüm stresin kronikleşmemesi durumunda insanların büyük yan etkiler görmediğinden bahsetmesiydi diye düşünüyorum. Çünkü bir miktar stres hayatımızda her zaman var oluyor ama sürekli olarak baskı altında olmaktan veya iş yerinde başka sebeplerden ötürü sürekli strese maruz kalınca işin rengi tamamen değişiyor. Çok fazla çalışan insanlar haliyle iyi uyku uyuyamıyorlar, sağlıklı beslenemiyorlar, spordan uzak veya aktif bir yaşamdan uzak kalıyorlar. İnsan ilişkileri daha kötü oluyor, hatta cinsel hayatları dahi bundan olumsuz etkileniyormuş. İşin en üzücü kısmı ise milyarlarca insan hayatının büyük kısmını çalışarak ailesine ve sevdiklerine yeterli zaman ayıramadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Pek çoğumuz uzun çalışmanın zaten insana zarar veren bir şey olduğunun farkındayız. Ama uzun süreli çalışmanın etkileri öyle hemen gün yüzüne çıkmıyormuş. Yapılan bu araştırmada uzun süreli çalışmadan kaynaklanan ve ölüme dahi yol açan hastalıkların pek çoğunun genç yaşta uzun çalışma sürelerine maruz kalan kişilerde 55 yaş ve sonrasında ortaya çıktığı keşfedilmiş. Haftada ne kadarlık çalışma süresi aslında bizlerin böyle hastalıklara yakalanmasına sebep oluyor? Tam nokta atışı bir rakam vermek, bu soruyu cevaplamak açıkçası zor. Çünkü en güçlü yan etkiler 55 saat ve üzeri çalışan bireylerde görülmüş. Ama inşaat sektöründe çalışan işçiler için bu süre 40 saatin üzerine çıkıldığında yine aynı şekilde keşfedilmiş, görülmüş. Ama 40 saatin altında çalışmak dahi ideal çalışma süresi olarak keşfedilmemiş, görülmemiş. Bunun da temel sebebi çalışılan işteki stres seviyesi arttıkça kısa çalışma süresine dahi sahip olsanız bundan yine olumsuz etkileniyormuşsunuz. Genellikle 40 saatin altında veya haftalık çalışma günü normalin altına düşürülmüş olan çalışma süreleri insanların sağlığında olumlu etkiler yaratabiliyor. Bu sayede bireyler daha kaliteli uyku uyuyor, daha strese maruz kalıyor ve iş yerlerinde daha üretken olabiliyorlar. Bazı ülkeler bunun için çoktan adım atmış durumdalar. Örneğin İzlanda çalışanlarının %86'sı 4 günlük çalışma modeliyle çalışıyor. Bu yolu izliyor. Danimarka'da buna benzer bir sistemi takip ediyor. Yıllık minimum 5 hafta tatil süresi Danimarka'da şart koşuluyor ve haftalık çalışma süresi ise 37 saat olarak kısıtlanmış durumda. Bir de ofis ortamında çalışanlar için uzun süre oturmanın sağlık üzerinde yarattığı etkiler var. Bir de buna göz atalım. Amerika'da çalışanlar günde ortalama 3,46 saat oturuyor. Ancak ofis çalışanları için bu süre 8 ila 10 saate kadar çıkabiliyormuş. Uzun süre oturmak yüksek tansiyon ve ikinci seviye diyabet gibi kronik hastalık risklerini artırıyormuş. Bununla alakalı yapılan çalışmalarda gün içerisinde toplam oturulan sürenin, yani buna işten sonra eve gelip televizyon izlemek ve diğer oturularak yapılan tüm aktiviteler dahil olmak üzere, bu süre 11 saati geçtiğinde büyük sağlık riskleri de ortaya çıkıyormuş. Uzun süre oturunca omurgada, boyunda ve belde ağrıların oluşmasına bu sebep oluyormuş. Haftalık en az 2,5 ila 3 saat arasında egzersiz yapmak, gün içerisinde ufak yürüyüşler yapmak veya ayakta durarak da çalışabileceğiniz bir masa düzenine sahip olmak oturmaktan kaynaklanan bu tür sağlık risklerini azaltıyormuş. Şimdi bu yayını dinlerken tamam, uzun süreler çalışmak bizi öldürüyor ve bu kimsenin de istediği bir şey değil. Fakat buna çözüm olarak ne yapabiliriz diyor olabilirsiniz. Pek çok firma uzun süreler çalışmak ile verimli çalışmanın aynı şey olmadığının farkına varamadığı sürece bu iş aynı şekilde devam edecek. Çalışanların daha verimli olabilmesi için kişisel hayatlarına da zaman ayırabilmeleri gerekiyor tabii ki. Aksi takdirde iş kazaları daha fazla oranda görülüyor. İş yerlerinde daha fazla
hata yapılıyor ve belirli bir sürenin ardından üretilen işteki performans inanılmaz düşüyor. Bir diğer çözüm ise çalışma programları üzerinde esnekliğe sahip olmaktan geçiyor. Yani kendi çalışma programını belirleyebilen bireyler daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesine sahip oluyorlarmış ve daha olumlu bir ruh halinde oldukları için bu da çevrelerindeki herkese tabii ki yansıyor. Fakat çalışmak için yaşadığımızda tam tersi etkiler ortaya çıkıyor ne yazık ki. Sağlık sorunları, psikolojik sorunlar, olumsuz ruh halleri ve daha bu yayına sığdıramayacağım pek çok olumsuz etki boy gösteriyor. Pek çoğumuz çalıştığı koşulları hemen değiştirecek güce sahip olmasa da ben geleceğin liderlerinin bu konuya çok daha fazla önem veren insanlar olacağına inanmayı her zaman seçiyorum. Belki hemen yarın çalışma koşullarımız değişmeyecek olsa da insanları her zaman birincil önceliğine koyan gerçek liderlerin bahsettiğim araştırmaları ve sonuçları göz ardı etmeyecek kişiler olacaklarını düşünüyorum. Efendim bugünkü konuyu da toparlayacak olursak bu bölümde uzun çalışma sürelerinin bizlerde ne gibi yan etkileri ortaya çıkardığını ve bunun önüne geçebilmek için neler yapılabileceğini inceledik. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.